Tilda teyze ve Zamansız Tatlar Fabrikası. 80 yaşındaki Tilda teyze, küçük bir kasabada kendi yaptığı reçelleri satarak geçimini sağlıyordu. Her sabah kapısının önündeki ahşap sandalyede oturur, çocukların kahkahalarını dinlerdi. Bir gün postacı elinde altın yaldızlı bir davetiyeyle kapısına geldi. Zarfta "Zamansız Tatlar Fabrikası'na özel ziyaret hakkı kazandınız" yazıyordu. Tilda teyze önce bunun bir şaka olduğunu sandı. Ama mektubun içinden çıkan küçük karamel parçası havada süzülüp şekil değiştirince fikrini değiştirdi. "Bu yaştan sonra biraz macera fena olmaz," dedi gülümseyerek. Ertesi sabah, kasabanın dışındaki sisli tepede dev bir fabrikanın kapısına ulaştı. Kapılar kendiliğinden açıldı ve içeriye sıcak vanilya kokusu doldu. Fabrikanın sahibi, gri şapkalı gizemli biri olan Bay Miron'du. "Hoş geldiniz Tilda Hanım," dedi, "sadece geçmişiyle barışanlar bu kapıdan içeri girebilir." Tilda teyze anlamasa da içeri adımını attı. İlk salonda, anılarla tatlanan şekerler vardı, her biri bir hatırayı geri getiriyordu. Bir tanesini tattığında, gençliğinde deniz kenarında yürüdüğü günü yeniden yaşadı. Gözleri doldu ama gülümsedi, o anın tadı naneli şeker gibiydi, ferah ama yakıcı. İkinci salonda zamanı durduran dondurmalar yapılıyordu. Orada çalışan minik cam varlıklar zamanı karıştırıyor, dakikaları eritiyordu. Tilda teyze bir kepçe tattı, etrafındaki her şey birkaç dakika dondu kaldı. Yalnızca kalp atışının ritmini duyabiliyordu. "Demek yaşamak, zamanı hissetmekmiş," diye mırıldandı. Üçüncü salonda hatıralarla dolu çaylar vardı. Buharından çocukluğunun sesi yükseldi, "Anneye! Şekeri fazla koyma." Gözyaşları bardaktaki buharla karıştı. Bay Miron yeniden belirdi, "Son durağa hazır mısınız?" dedi. Kapıların ardında altın renkli dev bir kazan parlıyordu. "Bu kazan, ömrünüzün lezzetini kaynatır," dedi Bay Miron. Tilda teyze kazanın içine baktı, içinde hayatının tüm tatları dönüyordu, tatlı, acı, buruk, sıcak. "Demek hayat buymuş," dedi, "her şeyi karıştırınca güzel oluyor." O anda kazan sessizce parladı ve ona küçük bir altın şeker sundu. Şekeri cebine koydu, dışarı çıktığında sabah güneşi yeni doğmuştu. Kasabasına döndüğünde kimse fark etmedi ama Tilda teyzenin gözlerinde parlayan bir şey vardı, huzur. O günden sonra reçellerine "Zamansız Tat" adını verdi, çünkü artık her kavanozda biraz sihir vardı.